Bu benim 4. Tutankamon sergim. Bu sergiyi çok önemsiyorum çünkü bu sergide eski Mısır, yani milattan önce Firavunlar dönemi Mısır anlatılıyor. Artık Kur'an-ı Kerim'de yeryüzünde en çok eski Mısır'ı anlattığı için bunları bilmek lazım. Şimdi biz sizinle beraber sergiye gireli neredeyse 2,5 saat oluyor. Bakın 2,5 saatte 2 koridor ve salon gezdik, yani o kadar. O kadar çok konuşulacak şey var ki. Burada 2 hafta konuşsa bitmez konular. Onun için zaten Mısır'a gidiyoruz. O uzun Mısır turunu 7 gün yapıyoruz, yetmiyor. Kısa Mısır turu Kahire, İskenderiye 3 gün, 4 gün yetmiyor. Çünkü hakikaten konuşulması gereken, Kur'an-ı Kerim bile bu kadar uzun anlattıysa bu insanları, nihayetinde biz de bunları bilmeliyiz. Yusuf peygamberin, Musa peygamberin içinde yaşadığı bir topluluktu bu insanlar. Mısır deyince akla en çok gelen, en çok etkilendiğimiz şeylerden biri ne? Bunların ölüm sonrası hayata çok ciddi bir şekilde inanıyor olmaları. İnanıyorlardı. Neden? Çünkü ölümden sonra bir dirilişe inanıyorlardı. Fakat adresi biraz sapıtmışlardı. Çünkü ölümden sonraki dirilişe hepimiz inanıyoruz. Yani sanki kabirden sonra bir menfez olacak. Hiçbirimiz çürüp kaybolmayacağız. Çok daha güzel bir hayatta var olacağız. Allah'ın gönderdiği ilahi dinde, İslamiyet'te bu var. Bütün tevhid dinlerinde diyorum ama hepsi aynı din zaten. Mısırlılar da bu tevhid dinini görmüş ama sonra adresi şaşırmışlar. Buradan bu anlaşılıyor. Çünkü baktığınız zaman bunlarda da ölüm sonrası bir sorgu sual var. Hesap, nizam, tartı var. Cennet, cehennem var. Ölümsüz olma ya da ambuta, kalbe atılarak ölme, yok olma var. Ve ölümden sonraki hayatta var olmanın en önemli yollarından biri ne? Cesedin sağlam olması. Ceset sağlam olursa öbür tarafta var olursunuz. Sadece cesedinizin sağlam olması yetmiyor. Organlarınızın da sağlam olması gerekiyor. Simanızın da çok iyi bilinmesi gerekiyor. Ama biliyorlar ki Mısır'da tıp çok ilerlemişti. Ölen insanın vücudunu korumanın yolu, nihayetinde hepimizin vücudu et ve kemikten oluşuyor. Kan kuruyor, çekiliyor. Et kuruyor. Kemikler sertleşiyor. O eti kurutmaya çalışıyorlar. Kurutarak bozulmamasını sağlamaya çalışıyorlar. Yumuşak dokuları ne yapacağız? Tarih tıpı konuşturdu diye 2 ciltlik bir kitap hazırladık. Bunun 1. cildinin son bölümünü ve en uzun bölümdür o kitabın, mumyalamaya ayırdık. Mısır mumyalarından aldık o kitabı. Turgut Özal'ın cenazesinin tahnidine kadar getirdik. Hepsini anlattık. Atatürk'ün cenazesi mumyalandı mı? Evet. Nasıl mumyalandı? Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesi mumyalandı mı? Evet. Nasıl mumyalandı? Eski Mısır'da mumyalama başkadır. Selçuklu'da mumyalama başkadır. Gıyasettin Keyhüsrev, Sultan 1. Gıyasettin, Alaaddin Keykubat'la İzzettin Keykubat'ın babası Alaşehir Savaşı'nda Eğirdir Gölü kenarında şehit düştü. Sonra önce orada bir ilk defin oldu. Sonra Konya'da eski fuar alanında 2. defin oldu. Sonra da şu anki Alaaddin Tepesi kümbetine 3. defin oldu. Bu cenaze mumyalandığı için taşındı 3 farklı yere. Osmanlı'da mumyalama nasıldır? Bir de son dönem devlet başkanları var. Mesela Vietnam'a gidiyorsunuz. Vietnam'ın diktatörü Ho Chi Minh ya da Sovyet Rusya'nın kurucu lideri Lenin. Bunların cesetleri duruyor ortalıkta. Moskova'ya gidiyorsunuz. Lenin'in cesedi bir güzel cam tabutun içinde duruyor. Makyajını yapmışlar. Güzel ceketini giymiş. Böyle duruyor. Halbuki illegal bir Çin sitesinde ben gözümle gördüm. Yılda bir kere tabutu, cam tabutu açıyorlar. Vücudunu açıyorlar, ceketi çıkarıyorlar. Gözümle gördüm. Karnı boş. Yani dikili kapalı değil. İç organları zaten zamanında boşaltmışlar. Formaldehit dediğimiz bir ürün var. Bir sıvı. Formaldehitin içine yatırıyorlar. Orada birkaç gün tutuyorlar, çıkarıyorlar, kuruluyorlar. Makyajını yapıyorlar, ceketi giydiriyorlar. Karnın içi boş ama hala. Tabii ceketi ilikleyince anlaşılmıyor. O vaziyette duruyorlar. Osmanlı kaynaklarında Kanuni Zigetvar'dan getiriliyor İstanbul'a. Kanuni için vücudu sucuk yapıldı diye bir ifade var. Ne demek sucuk yapıldı? Baharatlıyorlar vücudu ve etin kokuşmasını engelliyorlar. Ama Osmanlı tahnidiyle, mumyalamasıyla eski Mısır tahnidi aynı değil. Ben şöyle doğru geçeyim. Orada durabilirsiniz. Neden farklı, nasıl farklı eski Mısır tahnidi? Osmanlı'da, şimdi Kanuni nerede öldü? Zigetvar'da öldü. Yavuz Sultan Selim nerede öldü? Çorlu'da öldü. Fatih nerede öldü? Gebze'de öldü. Bunlar ağaçlar gibi ayakta ölmüş padişahlar. Çadırlarında ölmüşler. Savaş sırasında ölmüşler. Şimdi Gebze'den Fatih İstanbul'a getireceğiz.
Tahnit gerekir mi? Gerekir. Kaç günlük? Gebze'den atlı arabayla bir haftada gelecek. Bir de bunun cenaze töreni olsun. Hadi 15 gün. Çünkü çadır kurulup içinde bir törenle defnedilecek. Kanuni Zigetvar'dan 3 ayda gelecek. Tahnit 3 aya göre yapılıyor. 3 aya göre. Yani eski Mısır'da bir firavun gömüleceği zaman cesedi için diyor ki daha ölmeden. Bak benim vücudumu öyle bir tahnit edin. Bilmem kaç bin yıl sonra mezar açıldığında ben sapasağlam durayım. Vücut organlarım, yüzüm, gözüm, her şeyim sağlam olsun diyor ona göre. Mesela Mısır'da mumya köyleri vardır. Mumyalama köyleri. Hatırlayın Anadolu'da eskiden, gençler bilmez de belki yaşı da yok benim grupta hiç. Eskiden Anadolu'da her şehirde bir tabakhane mahallesi olurdu. Kokudan o mahallelere yanaşılamazdı. Tabaklama, deri tabaklıyorsunuz. Hayvanı kestiniz kurbanda. O deriyi bir 3 gün tutun bakalım bahçenizde ne oluyor? Sinek, kurt kokar. Tuzlamayı bile iyi yapmazsanız kokar. O deriler tabakhaneye götürülür. Orada aylarca süren bir işlemden geçer. İllaki kokar. Fas'a gidiyoruz gruplarla. Marrakeş'in tabakhanelerine gidiyoruz. Renk renk millet giriyor içine buraya kadar. O yağlı suda, tuzlu suda onları tabakları ayağıyla çiğniyor. Mecbursun, zor iş. O eski Mısır'ın mumya köyleri leş gibi kokarmış. Niye? İşleri ölüyle uğraşmak. Herkes kendi zenginliğine göre ölüsünü o götürüyordu köye, bırakıyordu. Belli bir süre sonra oluyordu. Mesela firavunların mumyalanma ameliyesi tam 72 gün sürüyormuş. Soyluların mumyalama ameliyesi 42 gün sürüyor. Halkın mumyalama ameliyesi, yani benim senin asgari ücretle geçinen bizim 14 gün sürüyor, 2 hafta. Öyle olunca tabii garibanın mumyası çabuk bozuluyor. Zenginin mumyası sağlam kalıyor. Cennete gene zenginler de olacak galiba. Mısır inanışına göre. Fakirlere hayat hakkı yok öbür tarafta. Mısırlara göre. Ve 72 gün Firavun mumyalamada affedersiniz beyin çengellerle burundan akıtılıyor. Vücuttaki bütün yumuşak dokular çıkarılıyor ve özel kaplara konuluyor. Ve bu kaplara kanope deniliyor. Kanope denilen kaplarda saklanıyor. Şu an biz sizinle Tutankamon'un mezarının 3. odasındayız. Bu oda vücut organlarının saklandığı oda. Ve bakın burada bir resmen cenaze korteji var. Kortej o gün Tep sokaklarında yürütüldü bu şekilde. En önde hediyelik eşyalar başüstü götürüldü. Hizmetliler götürüyordu. Hemen arkada ama kortejin en önünde Anubis götürülüyordu. Bakın Anubis'i 4 kişi taşıyordu. 4 kişinin omuzlarına aldığı omuzluklar var. Bu şekilde tutuyorlardı. Anubis çakal başlı tanrıydı. Yeraltı tanrısı. Bunun Roma İmparatorluğu'ndaki karşılığı ne? Hades. Yeraltı tanrısı Hades. Kötülüklerin tanrısı, cehennemin yöneticisi o şekilde bilinir. Niye bir çakalı yeraltı tanrısı yaparlar ki? Mısır'da toprak yok. Her yer çöl. Ve insanları çöl kumuna gömüyorlar. Kum çok önemli. Yani Mısır'da istenmeyen bir şey. Bizim topraklarda kum önemli. Toprağı yumuşatıyor. Onlarda toprak yok. Her yer cıvır cıvır kum. Öyle olunca ne oluyor? Çöle gömülen bir insan nihayetinde çöl sıcak. Hemen ilk günden başlıyor çürümeye, bozulmaya ve bozulurken de kokmuş et kokusu yayılıyor etrafa. Gece karanlıkta yırtıcı hayvanlar bu kokuyu biz insanlardan 1000 kat daha kuvvetli duyarlar. Çölde tilki, çakal anında bu kokuyu duyuyor. Çölün kumunu kazmak çok kolay. Çakal sürüsü geliyor, kazıyor ve taze ete ulaşıp onu parçalıyor. İnsanlar vücutlarının parçalanmasından çok korkuyorlar. Neden? Çünkü parçalanmış vücut öbür tarafta var olmamak demek. Bakın bunun benzeri bir inanış Yahudilerde var biliyor musunuz? Musevilerde bugün. İsrailoğullarının torunları işte. Mesela bombalı suikast oluyor Allah korusun. Bir yerde bir bomba patlıyor. O civardaki insanlar parçalanarak ölüyorlar. Eğer orada bir Musevi ölmüşse onun vücudunun parçalarını tırnak ucu kadar et parçalarını oradan buradan toplarlar. Neden? Yahudilerde vücut bütünlülüğü diye bir şey vardır. O vücut her şeyiyle gömülür. Öbür tarafta var olmanın yolu olarak görürler. Acaba bunu İsrailoğulları iken, Mısır'da köleyken, Mısır toplumundan edindiler de içlerinde yaşattılar mı? Bilmiyorum. Ama akla aykırı gelmiyor. Onun için bu mumya köylerine götürülürlerdi. Önce yumuşak dokular vücuttan çıkarılır. Kafada biliyorsunuz, kafa yumuşak doku.
Kelle paça içiyoruz. Şimdi yani konu biraz abes bir yere gidiyor ama yumuşak doku. Ve oradan boşaltıyorsun bütün yumuşak dokuyu. İçine reçineye bandırılmış, hurma şarabına bandırılmış rulolar, sargı bezleri yapıp burundan, ağızdan bir insanın başında tam 7 tane delik vardır. Çocukken bir tekerleme vardı. 7 delikli tokmak, bunu bilmeyen ahmak diye. Bu çocukken bizim ilkokulda çok meşhur bir bilmeceydi. Ödümüz kopardı biri bunu bize soracak diye. Çünkü bilmedim mi ahmak oluyorsun diye böyle korkardık. 7 delikli tokmak ne? İnsanın kafası. 7 tane delik var bizim kafamızda. O deliklerin hepsine bunlar sokuluyor işte kulak, burun. Şimdi düşünüyorsun o 7 delik hangisi diye saydın değil mi? Ağız falan. O şekilde. Kafanın içi tamamen bezlerle dolduruluyor. Vücut hurma şarabıyla yıkanıyor. Bezlerle doldurulmadan önce tuza yatırılıyor. Tuz öyle bir maddedir. Dokunduğu şeyin suyunu kendine çeker tuz. Onu kurutur, onun bütün nemini kendine alır. Onun için tuza yatırıp gömüyorlar. Birkaç hafta tuzun içinde yatırılıyor. İyice kurutuluyor yani. Sonra tuzu alıyorlar, bakıyorlar tıkır tıkır olmuş. Sonra reçineli bezler. Bitumen diye bir şey var. Bitumen. Asfalt. Yani Kırgızistan'a giderseniz Özbekistan'ın dağlarına kayanın içinden çıkan bir süttür. Kaya sütü diye geçer. Simsiyah bir süttür. Onu alırlar, sütün içinde yumuşatıp içerler. Mesela kadınların kemik hastalıkları erken başlar, menopozdan sonra. Dizleri hemen ağrımaya başlar. Yaşlı kadın düştü mü kalçaları kırılır. Genelde iflah olmazlar. Daha sonra hızlı bir yolculuk. Allah uzun ömür versin ama çok gördük bunu yani çevremizde. Kemiği kuvvetlendirmek için bitümenli süt ya da su içilir. Kemikleri kuvvetlendirir. Bu tarihten beri kullanılan meşhur bir madde. Mumyaların içinden bitümen çıkar. Mumyaların içinden bitümen. Onun için Orta Çağ Avrupa'sında ceset yemek meşhurdur. Mısır mumyaları tarih içinde bulunuyor. Bulunan bu mumyaları kol, bacak, parmak bunları saklıyorlar, satıyorlar. Millet bunları satın alıyor ve bunları bir şekilde eziyor. Mumya parmağını, kolunu kuru etlere eziyor. Tabii o etin üstünde ne var? Karabiber var. Etin üstünde baharat var. Etin üstünde bitümen var. Etin üstünde reçine var. Onları ezdiğiniz zaman hayatta bulamayacağınız çok kıymetli baharatlarla karışık bir et tozu oluyor bu. Ve onu yaranın üstüne sürdünüz mü anında geçiyor. Anında iyileştiriyor. Normal. Ben mesela Mısır turlarında bunu anlatıyorum. Bir gün Gize piramitleri yanındayız böyle ben iyice heyecana gelmişim. İşte mumya tozu şöyle iyi geliyor, böyle iyi geliyor. Anlattım. Konuşmam bitti, yürüyoruz. Gruptan bir teyze yaklaştı yanıma. Evladım dedi, o anlattığın tozdan bulur muyuz biz burada dedi. Yani öyle hani desem ki bakın burada paketi 30 lira normalde dışarıda 50 lira falan bayağı gidecek yani gruba. Hiç unutmam Danimarka'ya konferansa gittim kaç sene evvel. Danimarka'da Aarhus şehrine yakın böyle bir ortaçağ kasabası kurmuşlar. İçinde eczane var. Tarihi bir eczaneyi yaşatıyorlar. Eczanenin ilaçlarından birinde şişenin üstüne ne yazıyordu biliyor musunuz? Mummy powder yazıyordu. Mumya tozu. Kanuni'nin bir mektupla Şalken'den kurtardığı kral kimdi? Fransa kralı François. François her zaman yanında bir mumya parçası taşırmış. Ben görmedim. 1976 doğumluyum. 1950'lere 60'lara kadar Mısır'a turizm adına gidenler, tura gidenler o ehramların, piramitlerin yanında bir Mısırlı gelirmiş yanınıza. Onlar böyle uzun cellabi giyerler. Cübbe gibi. Yanınıza böyle yaklaşırmış. Cellabisinin ucunu açar. Oradan bir tane kol çıkarır ya da parmak, el çıkarıp mumya ister misin diye size satmaya çalışırmış. Çıkıyor bunlar hala çıkıyor. Bakın arkeologlar diyor ki daha Mısır 1000 yıl kazısa 1000 yıl mumya çıkar diyorlar. Herkes kendini mumyalayarak gömdürüyordu. Yola devam edelim. Gelin şöyle. Tabii öldükten sonra dirileceksiniz. Ve dirildiğinizde vücudunuzun sizin birebir aynınız olması lazım. Bunun için de kendinize ait heykeller yaptırıyorsunuz. Yani Tutankamon'un çocukluk, gençlik yıllarına ait tasarımları yapılıyor. Siz dirilirken bu tasarımlar sayesinde vücudunuzun orijinal olması isteniyor. Ha, yanlışlıkla bizim karşı komşudaki Ahmet amcaya benzemeyeyim ha sakın. En olayı. Bu çok önemli. Ve geliyoruz. Bakın burada çok ilginç bir kutu var. Bu gördüğümüz mahfaza. Dört tarafında birer tane kadın ellerini açmış koruyorlar. Bunlardan bir tanesi Isis. Diğerleri diğer tanrıçalar. Neyi koruyorlar? Tutankamon'un vücut organlarını. Şimdi Mumya köyüne cesedi götürdük. Cesedi teslim ettik.
Onları aldılar, karnını bir açtılar. Kafadaki bütün kırdakları, boşluk şeyleri, yumuşak dokuları boşalttılar. Tuza gömdüler. Çıkardılar. Tabi bu arada vücuttaki organlar, kalp, mide, böbrekler ve ciğerler, bunlar çok kıymetli. 4 tane kanope denilen vazo var. Mısırlılar bu vazoya kanope demedi. Kanope denilen bölgede bulunduğu için bu isim verildi İngiliz arkeologlar tarafından. Ve bu 4 vazoya vücudunun 4 ayrı organ grubu konuluyor. Hani okul yıllarında hepimiz öğrenciyken lisede laboratuvarlarda böyle yılan görürdük, kurbağa görürdük. Bir sıvının içinde bozulmadan duruyor. İşte o az önce bahsettiğim formaldehitli sıvı. Onun ne yapıyorlar? Organları hurma şarabının içinde saklıyorlar. Dirildiği zaman sağlam olsun. Bu gördüğünüz mahfazanın bakın dört bir tarafında bir sürü kobra var. Kobranın vazifesi neydi? Kimi koruyordu? Firavunu. Firavun'un koruyucusuydu. Burada onu görüyoruz. Firavun'un koruyucusu. Zaten kortejin en önünde çakal. Anubis niye gidiyor en önden? Anubis ölülerin ve yeraltının tanrısı. Anubis'e hediyeler sunuyorlar. Niye? Öldükten sonra vücudumuzu parçalamasın diye ya. Çakaldan medet umuyorlar ya, Allah'ın çakalı. Yani insanoğlu düşmeye görsün. İslam tasavvufunda bir cümle var. Benim çok hoşuma gider. Her şeyi bir şeye vermeyen her şeyden korkar. Ya her şeyi tek Allah'a vermezsen Hititlerin en büyük tanrısı Teşub, fırtına tanrısı. Gece gök gürlüyor, şimşek çakıyor, ötleri kopuyor. Hadi şimşek tapmaya başlıyorlar. Bayağı böyle Hacivat Karagöz gibi sivri şapkalı bir adam yapmışlar. Teşub, fırtına tanrısı. Ona tapıyor. Yani korktuğu şeyin mahiyetini bilse gülüp geçecek. Korkmayacak. Bilmediği için Allah'ın yarattığı her şeye uluhiyet yani Rablık veriyor. Bakın Hator önde yürüyor. İnek tanrı çok önemlidir. Ben mesela daha genç yıllarımda bu boynuzu görünce sanırdım ki sadece öküzün boynuzu var. İneğin olmaz. Halbuki ineklerin de boynuzu çok olur. O Hator'dur. Ve onlar için en kıymetli putlardan biridir. Bu mahfazanın içinden bu çıkıyor. Bakın bu gördüğünüz ne biliyor musunuz? Su mermeri. Literatürdeki adı alabaster. Ben şöyle karşıya geçeyim. Literatürdeki adı alabaster. Yani mesela Mısır'a bir gün giderseniz Kahire'de Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın camisi var. Adam caminin tamamını bu mermerden yaptırmış. Yani sonradan görmüşlüğün bu kadarı olur. Çünkü Kavalalı Osmanlı'ya düşmandı. İkinci Mahmut döneminde Osmanlı'ya savaş açtı ya. Bizi 2 defa da yendi ya. Büyük oğlu İbrahim Paşa'ydı. Ortancıoğlu'nu hepiniz tanıyorsunuz. Kemal Sunal filminde kılığına girdiği Tosun Paşa. Ve Osmanlı'ya rekabet ederek Sultanahmet Camii'nin aynısını yaptırdı. Ve yaptırırken dedi ki benim camim Osmanlı'dakinden daha zengin olacak dedi. Daha gösterişli su mermeri, alabaster. Bunun yatakları Mısır'da. Bugün Dolmabahçe Sarayı'na gidin. Dolmabahçe Sarayı'nın o banyosu var ya, banyonun bütün mermerleri alabasterdir. Sultan Abdülmecit dönemi Mısır'dan getirilmiştir. Çünkü Kavalalı ailesiyle Osmanlı artık barışmıştır. Bu mermer geliyordu. Çok uzun süre durduğunda kirli bir görüntü arz eder ama dünyanın en pahalı mermeridir. Evinizin ufacık yerine alabaster yapmayı düşünün. Bir fiyat alın, anında vazgeçersiniz fiyatını duyunca. Ve içinde 4 tane vazo var. Bakın vazoların başlıkları hep değişir. Bazen babun maymunu olur vazonun. Yani kanopenin birinin başı. Bazen tot olur, balıkçı, şu bu değişir. Ama birinin içinde Firavun'un kalbi. Bazen kalbi mumyanın içine bırakırlar. Bazen kanopeye koyarlar. Böbrekleri, ciğerleri, midesi gibi organlar da burada bulunmaktaydı. Ve böylece bir mumyalanma söz konusu olmaktaydı. Yani Firavunlar kendilerini mumyalatmak istiyorlardı. Sadece Firavunlar mı? Hayır. Bütçesi yeten, mali gücü olan herkes kendini öyle böyle mumyalatmaya çalışmıştı. Öbür tarafta var olmayı hepsi sonuna kadar arzu ediyorlardı. Var olurken de bir takım mezar resimlerinin arasına gömdürüyorlardı. Hadi oraya doğru geçelim. Şimdi karşımızda 1922 yılında bu mezar bulunduğunda odalarda objeler nasıl bulundu onların fotoğrafları var bakın. Görüyorsunuz. En son Howard Carter buraya geliyor. Bu gördüğünüz yer asıl mezar odasının kapısı. Yani 3 oda buluyor ama mezar odası yok. Ceset nerede? Ve bu gizli duvar. Duvarın arkasındaki gördüğünüz gibi asıl gizli kapı açılıyor. Şu içinde gördüğünüz ne biliyor musunuz? Tutankamon'un
İç içe tam 8 tane tabutu var. 5'i lahit, 3'ü tabut. O 5 lahitin en büyük dıştaki lahit parıl parıl altın kaplama. Onu görüyor bakın, duvarı yavaş yavaş indirmiş. Kenarda 2 tane mezar bekçisi. Koruyucu bekliyor. Onların arasından mezar odasına gidiyor. Hadi gelin biz de gidelim. Hatırladınız mı bu ortada oturan neydi? Anlattığımı sorarım. Öğretmenler öyledir ya. Hocam ya anlatmadığınız yerden sordunuz diye. Şeguar Tanrı. Öbür adı neydi? Evet. Bayağı güzel. Yalnız var ya şaka maka kabirde bunları sorsalar ben kesin yırtarım ha. Çünkü hepsini ezbere biliyorum. Ortadaki Sekmet. Bu arada bu soldaki de Tutankamon'un kendisi. Ve elinde tuttuğu şeyi siz söyleyin. Horus değil başka. İyi bakın. Kopyası kulaklarında. İnek mi? İnek. Yani inek demiyoruz. Ama hiç ineğe benzememiş. Kulakları inek. İnek kulağı. Demiştim ya size. Yüzü kadın yüzü olur. Kulak inek kulağıdır. Hathor. İnek tanrı. Çok seviyorlar. Bugün Mısır'da hala çocukların saçlarını böyle yaparlar. Ben çok gördüm. Kaire'de kız çocuğu bütün saçı, bak mesela senin saçın şu an 2 tarafa doğru değil mi? Bütün saçı tek tarafa topluyorsun. Mesela bizde yoktur. Anadolu'da öyle bir şey. Ben hatırlamıyorum. Tek tarafa toplanır ve buradan böyle salınır. Mısır'da hala bu saç modeli devam ediyor. Çok ilginç. Firavunlarda çocuklarına, erkek çocuklarına da bunu yaparlar. Mezar odasına giriyoruz. 2 korumanın arasından ve karşımızda bakın önce lahitlerden bahsedeyim size. Bir matruşka gibidir burası. Bir matruşka gibi. İnternete iyi çekiyor değil mi? Sıkıntı yok. Çekiyor. Harika. Sıkıntı yok. Tamam. Olsa Teşekkür ediyoruz buradan takipçilerimize. Bakın 5 tane lahit var. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu 5 lahit iç içe. Ya zenginlikte yani 5 lahite ne gerek kardeşim? Bir tane tam altın olsun mücevher, bir tane tabuta gömül git. Niye 5 lahit? 5 lahitin içinde 3 tane tabut. Bu da en basiti. İşte dedim ya ben size en başta. Akıllardaki soru. Tutankamon gibi 18 yaşında ölmüş gencecik bir çocuk firavunun mezarında 5000 küsür altın ve mücevherli eşya varsa, iç içe geçmiş hepsi altın ve mücevher kakma 8 tabut lahit varsa 2. Ramses'te acaba neler vardı? Bu adamları Kur'an-ı Kerim'in yazdığı kadar var, ben size söyleyeyim. Ya bir lider, yönetici, devlet başkanı ne ister? Halkının mutlu olmasını ister. Kazandığı paranın 10 kazanıyorsa 9'unu, hatta 100 kazanıyorsa 99'unu halkına yedirir. Cebini doldurmaz, doğru mu biliyorum? Yani bir lider, yönetici halkını zengin kılmak ister. Ama firavunlar kazandıkları her şeyi kendilerine alıyorlar. Ölürken de yanlarında götürüyorlar. Kur'an-ı Kerim'in anlattığı firavunlaşmak böyle bir şey işte. Her türlü zenginliği yanımda götüreceğim. Halk avucunun ortasını yesin. Bana ne? Yani işte firavunlaşmak böyle bir şey. Eğer bugün bir insan firavunlara ait bu özelliklere sahipse ona firavunlaşmış deniyor. Her şey benim olsun. Hep bana, hep bana, hep bana. Çevremdekiler hayır. İşte firavunlar hep bunu yaptı. En basit firavunda böyle bir şatafat çıktı. Ya şunlardan bir tabutun olsun. 7 tabutunun bütün zenginliğini halkına paylaştırsaydı yıllarca arkasından millet hayır dua edecekti ya. Hayır dua edecekti. Tabi bu lahitler Mısır'dan getirilemedi. Bunların birebir orijinal boyutları yapılamadı. Yapılsa nasıl taşınacak Türkiye ya da başka ülkelere? Bu sergi ülke ülke geziyor çünkü. Bakın Mayıs ayında bu sergi bitiyor. Bu benim 4. sergim. Mayıs'ın sonunda bitecek. 31 Mayıs günü kapanıyor burası. Belki Mayıs ayına bir tur daha koyabilirim. Daha karar vermedim, netleşmedi. Belki bir tane daha olabilir. Ama çok ibret. Herkes burayı görmeli. Bakın 5 tane böyle altın kaplama lahit var. Hepsi bir diğerinin içinde. 1, 2, 3, 4. 5. lahit nerede? Hemen burada. Bu fotoğraf meşhur. Howard Carter artık son tabutu açıyor. Son tabut bu. Çıkıyor. Tabut falan yok. Ama öncelikli olarak 5. lahit bu. Gerçek boyutlarında aynen böyleydi lahit. Bu lahiti açtığınız zaman, ben şöyle karşıya geçeyim. Bakın, bu lahiti açtığınız zaman içinden bu çıkıyor. Bu tabut. Bu tabutu açıyorsunuz, içinden bu tabut çıkıyor. Bakın mesela bu tabut tamamen som altın, üzeri işleme bir tabut. Ölüler kitabından üzerine yazılar var. Firavun'un elinde kraliyetin 2 simgesi var. Asa ve kamçı. Bakın şu gördüğünüz at nalı şeklinde olan asadır. Öbürü de kamçıdır. Halkın arasında da böyle geziyorlardı. Bunları böyle alıyorlardı.
halkın içinde böyle yürüyorlardı. Ya da yürümek ne? Atlı arabaları var Soma altından. Arabaya biniyordu. Yanında arabayı kullanan biri vardı. Kendisi bu vaziyette duruyordu. O şekilde geçiyordu. Halka bakmak yok, halka selam vermek yok. Halk kim? Halka kıymet verse halktan biriyle evlenirdi. O kadar kıymetsiz zavallılardı. Çalışıyorlardı, biriktiriyorlardı. Firavunlar mezarlarına götürsün diye. Allah Teala boşuna Kur'an'da bu kadar anlatmamış var ya. Bitmedi. 5. lahtin içinden 1. tabut. Bu tabutu açıyorsunuz içinden. Bu tabut bakın üzeri tamamen paha biçilmez kıymetli taşlarla süslü. Tek tek taşları nasıl kakmışlar üzerine ya. Bu nasıl bir şey? Ve gözlerine bakın. Hepsi özel ve kobranın gözlerine bakın. Akbabanın gözlerine bakın. Bunlar hep kıymetli taş bunların tamamı yani. Ve bu tabutu açıyoruz. İçinden bu çıkıyor. En son bu tabutu açtığımız zaman ki Howard Carter 1922'de bunu açtı. İçinden 18 yaşında gencecik anamolili hastalıklı bir çocuk cesedi çıkmış oldu. Sadece şu ense tarafında bir kırıklık var. O kırıklığı ilk başta şey sandılar. Sonraki araştırmacılar suikast mı oldu? Hayır. Howard Carter maskeyi çıkarırken maske yapışmıştı. Maske çift taraflı. Yani başa giydirilirken arkası da var. Böyle giydiriliyor ve çıkarılıyor. Maskeyi de göreceğiz. O şekilde içine konulmuştu. Ve bütün vücut mumyalanmıştı. Mumyası da, mumyayı gelin yakından şuradan inceleyelim. Ben şöyle durayım. En son 8. tabut açıldığında siyah beyaz fotoğrafı gördünüz. Howard Carter mezarın başında maske bu. Bu maskenin de birebir orijinal kopyası hemen yan odada bizi bekliyor göreceğiz. Mumya yani vücudu kurutulmuş et. Vücut ilaçlı bezlere sarılıyor. Ve bu bezler de ilaçlı sulara bandırılmış, reçinelere bandırılmış reçineli bitumenli bezler bunlar. Sonra mumya kapatıldıktan sonra üzerine altın şeritlerle Ölüler kitabından ayetler yazılıyor. Yine bu kamçı ve eline tutturuluyor. Bütün elleri ve ayaklarının altın kılıfları var. Düşünün. Ellerine halkın içinde gezerken parmaklarına altın kılıflar giyiyordu. Bunlar. Önce eldiveni vardı. Mezarından eldiveni çıktı. Kefen sargılarının arasında eldiven çıktı. Eldiven. Ya günümüzden 3500 sene evvel bunu nasıl işledin? Özel eldiven, eldivenin de üstüne siyah eldiven. Bu parmakları takıyordu. Ayak çorapları vardı. Onun üzerine bu ayak parmaklarını takıyordu. Halkın içinde bunları alıyordu, geziyordu ve tamamen o şekilde altın eldivenler içinde geziyordu. Yani şatafat zirvede üst düzeydiler ve bu şekilde bakın tabutunun içinden altın sandaletleri de çıktı. Hani dirildiği anda ayağı yere basmasın, hemen altın sandaletini giysin. Garibanın ayağı aşınır çünkü. O altın şart mı? Bunlar altınla doğdu, altın olmadı mı rahatsız oluyor bunlar. Hemen altın olacak. İşte Firavun deyince akla neyin geldiğini, Kur'an'ın bize neyi anlattığını çok iyi anlıyorsunuz. Bir çocuk Firavun ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ve bütün dünya arkeolojisini sarsan bu cesedin alnından çıkan kilolarca ağırlıktaki altın maskesi. İşte şurada bizi bekliyor. Bakın gördüğünüz gibi ne demiştim? Bunu bizzat başına giydirdiler. Ölmüştü. Başına giydirdiler. Ve Carter bunu başından çıkarırken ense kısmı zedeleniyor. Yoksa bir suikast olma durumu da yok. Kıymetli taşlar kakılmış altına. İşçiliği görüyorsunuz değil mi? Burada müthiş bir işçilik var. Bir, işçiliğin yanında altını işlemişler. Taşları işlemişler ve taşları altına mükemmel kakmışlar. Altın kararır. Bunu bulduğunda hafif kararmıştı. Restore edildi. Ortaya çıkarıldı. Ve böyle muhteşem bir şekilde tabii ki orijinalinin birebir kopyası bu. Burada durmakta. Uzun lafın kısası 5000 yıllık eski Orta ve Yeni Krallık döneminin Mısır tarihinde Firavunlar dünya insanlığının en medeni toplumuydu. Ameliyatı biliyorlardı, pi sayısını biliyorlardı. Geometriye sonuna kadar hakimdiler. Ve bu Firavunlar
insanları için, toplumu için değil, sadece kendileri ve kendi tanrısal saydıkları aileleri için yaşadılar. Ve geriye sadece kan ve zulüm bıraktılar. Ve bugün bir insan kötüyse Firavun gibi adam sözü onlara dayanmaktadır. Allah ibret almayı nasip etsin. Çünkü Allah zaten ibret alalım diye bize Kur'an'da bunları anlattı. Bunların yaşantılarını anlattı. Onlar gibi olmayın diye anlattı. Onlar gibi olmayalım. Yaşatmak için yaşayalım. Çünkü Allah'ın en çok sevdiği şey nedir? Bir, kendisine şirk koşulmaması. İki, ona verilen nimetleri herkese dağıtmak ve gurursuz, kibirsiz olmak çok önemlidir. Allah'ın en sevmediği insan kibirli insandır. Kibirsiz, gurursuz olmaktır. Bunların şahsında şu hasletleri edinirsek sanıyorum biz Allah'ın sevgili bir kulu olabiliriz ve firavunlaşmış insanlar olmaktan muhafaza oluruz. Bir arkeoloji insana ahlak dersi verir mi? Demek ki veriyormuş. Bakın 3,5 saattir konuşuyoruz burada ve hakikaten iliklerimize kadar bunu hissediyoruz. Bir de bir şey öğrendik. Farkında mısınız? Dünya malı nerede kalıyormuş? Dünyada kalıyormuş. Bu bizim meşhur sözümüz. Hep öyle denir ya. Büyüklerimizin evladım dünyaya kaptırma kendini. Bu kadar da çok koşturma, mal toplama derdinde olma. Dünyada kalıyor, hiçbirini götüremiyorsun. Hakikaten öyledir. Dünya malı dünyada kalır. Hepsini topladılar, biriktirdiler. Herkesi soydular. Ama hepsini dünyada bıraktılar ve gittiler. Keşke arkada hoş bir seda bırakabilmiş olsalardı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tutankamon sergisinden selamlar, saygılar.